şöyle çıtır çıtır soyabileceğimiz ve bizi lekelerden, geniş gözenek probleminden kurtarabilecek olan, aynı zamanda o gözenekleri sıkılaştırıp sivilce ve siyah nokta oluşumunun önüne geçecek olan ve o istenmeyen küçük tüyler var ya, onlardan böyle çıtır çıtır kurtulmamızı sağlayacak olan soyulabilen yumurta maskesini yapıyoruz bugün. Ben yapmaktan, onu böyle sıyırmaktan çok büyük keyif alıyorum. Ve çok hızlı sonuç görüyorum. Hemen böyle cildim aydınlanıyor, temizleniyor. Peki siz de yapmak isterseniz hadi buyurun. Bir tane yumurta lazım bana. Yumurtayı kırıyorum. Sarısıyla beyazını ayırıyorum. Eğer cildim kuru diyorsanız yumurta sarısı maskemiz var. Onu izleyip onu yapın siz. Bu yağlı ciltlere çok daha etkili olan bir tarif. O yüzden yumurta akı soyulabilen maskesini özellikle yağlı ciltleri olan kişiler yapsın. Şimdi bu yumurta akını çırpacağım. Hangisini seçtim? Ben çok daha hızlı olsun diye böyle mikserle karıştırmayı tercih ediyorum. Bakın tek bir malzeme ama böyle krem gibi bir kıvam alana kadar pes etmeyin. İyice karıştırın arkadaşlar. Yoksa çatalla da yapabilirsiniz. Şimdi geldi diğer malzemem. Limon. Artıcı özelliği, antiseptik özellikleriyle cildimizi tertemiz yapacak, fazla yağ atacak, lekelerimizi açacak arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı dolusu da limon suyu ekledim. Şimdi ne geldi? Çay ağacı yağı. Özellikle sivilcesi olan arkadaşlar inanılmaz etkili bir ürün çay ağacı yağı. 3-4 damla kadar, fazla değil, ekledim. Şimdi bunu isterseniz peçete, isterseniz fırçayla sürebilirsiniz. Yani ben peçeteyle soyma işlemi yapmak istemiyorum diyenler fırçayla sürün ve bekletin. Ama çok hızlı sonuç almak istiyorum, onu soymak istiyorum diyenler benim gibi peçeteyle yapsınlar. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir ve altyazılar sekmesinden de dilediğiniz dili seçerek videoyu daha anlaşılır bir şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi bunu yüzüme uygulayacağım. Yüzümü yıkadım. Yüzüm temiz ve ilk kat uygulamasını yapıyorum. Bakın böyle krem, köpük kıvamında hazırladığım yumurta akı maskesi, onu bir kat olarak yüzüme sürüyorum. Göz altlarına yakın sürmeyeceğim. Dudaklarıma yakın sürmeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde boyun, dekolte, yüz, burun, alın çok güzel bir şekilde birinci katımı sürüyorum. Hazırladığım peçeteyi yüzüme yerleştiriyorum. Göz kısımlarını açmıştık arkadaşlar. Böyle birinci katı sürdüm. Peçetemi yerleştirdim. İnce bir peçete bu arada. Tek katlı bir peçete. Burada dikkat ediyorum. Şimdi dudak kısmına hiç maskeden sürmedim gördünüz. Ve peçeteyi de hemen oradan çıkartmam gerekiyor. Çünkü dudak kenarları, dudağımız çok daha ince yapıda, peçeteyi sıyırırken aman dikkat, dudaklarımıza değmiş olan bir maske varsa dudağınızdan da bir parça alırsınız. O yüzden dudak ve göz altlarına yakın girmiyoruz. Dikkat edeceğimiz en önemli şey bu. Şimdi yumurtadan sürmeye devam ediyorum. Açık kısımlara sürüyorum ve üzerine peçetelerden küçük küçük kesip yerleştiriyorum. Bu şekilde tüm yüzüme, göz altları ve dudak hariç peçete, yumurta maskesi uygulamasını yapıyorum. Cildimizdeki fazla yağ alan bu maske, gözeneklerimizin içerisindeki yağları çıkarttığımızda onların daha sıkı hale gelmesini sağlayacak. Gözeneklerimiz sıkılaşırsa ne olur? Siyah nokta ve sivilce oluşumunun önüne geçmiş oluruz. Siyah nokta ve sivilce izleri olmazsa ne olur? Daha aydınlık, lekesiz, güzel bir cilde kavuşmuş oluruz. Yani bu tamlamayı yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Özellikle yağlı ciltlerde sivilce oluşumu çok daha fazla görülüyor. O yüzden bu maske tam yağlı cilt sahiplerine çok uygun arkadaşlar. Şimdi birinci katı sürmüştüm ya, peçeteyle kaplamıştım ya. Geldi ikinci kat peçete yumurta uygulamasına. İkinci katı da aynı şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Gene arada böyle maskeyi karıştırıyorum çünkü yumurta bekledikçe hafif böyle dibe
sıvı şeklinde çökmeler oluyor. Ben tekrardan her uygulama öncesi şöyle hızlıca bir çırpıyorum. Yüzüme böyle gene krem sürer gibi fırça yardımıyla sürüyorum. İkinci katı da yaptık. Böyle açık kalan kısımlar için peçetelerden yapıştırabilirsiniz. Özellikle boyun kısmına gelecek yere tüm bir peçete yapmaya çalışıyorum. Neden? Soyarken çok daha tutması, çıkartması basit oluyor bu şekilde. Tüm yüzüme yapıyorum. Bakın gene dudaklara değmemesine özen gösteriyorum. Ben maskeyi 3 kat uygulamalı olarak yaptım ve 3,5 tane peçete kullandım tek katlı. Böyle hiçbir yerde açık kalmayacak şekilde yüzümde uygulamayı yaptım. Özellikle burun üzerine yaparken böyle bir katman yaptım. Dudaklara ayrı bir katman yaptım. Dediğim gibi dudaklara değmiyoruz. Ben bu maskeyi yıllar önce ilk yaptığımda çünkü dudaktan bir parça böyle alıp kanattığım için özellikle defalarca sizi uyarma ihtiyacı duyuyorum. Göz kenarları ve dudaklara dikkat ediyoruz. İlk uygulamada maskeyi ilk sürmemden son kat uygulamama kadar yaklaşık 30 dakika geçiyor. Sonra kuruyor. Siz zaten o maskeyi ne zaman çıkartacağınızı böyle kendinizi mumyaladıktan sonra hissedeceksiniz. Çok keyifli değil mi? Bunu izlemesi de, çıkartması da, uygulaması da çok keyifli. Özellikle çıkarttıktan sonra içini çevirip o kirleri görüyorsunuz ya, o beyaz ve siyah noktaları görüyorsunuz ya, inanılmaz rahatlıyor insan. Gerçekten kendini temizlediğini, cildini arındırdığını düşünüp çok daha iyi hissediyor. Hafif canınızda yanabilir, onu söyleyeyim. Çünkü o küçük tüyler var ya, onları da aldık. İşte kalanını şöyle ellerimle çıkartıyorum arkadaşlar ve hemen böyle cildimi güzelce yıkıyorum, kuruluyorum. Peki tazelendik, güzelleştik. Ne yapalım? Son olarak gözenekleri iyice sıkılaştıralım mı? Şöyle mis gibi bir de gül suyu pamuk yapalım. Cildimizi son olarak şöyle tertemiz yapalım. Gözeneklerimizi küçültmek için, daraltmak, sıkılaştırmak için. Mümkünse gül suyu pamuk yapın. Sodayla da yapabilirsiniz. Eğer varsa o da çok güzel olur arkadaşlar. İşte son aşamaya geldik. Ne yapacağız? Cildimizi artık nemlendireceğiz. Kendi yaptığımız doğal, güzel, sevdiğimiz kremlerden birini de son aşama olarak kullanıyoruz. Böyle ellerimizle de bir güzel masajımızı yapıyoruz. Cildimizi temizledik, açtık, pırıl pırıl yaptık. Bir de gül suyuyla sildik, sıkılaştırdık. Nemlendirdik bir de. Daha ne olsun değil mi arkadaşlar? Umarım siz de bu aşamaları yapar ve istediğiniz güzel sonuçları elde edersiniz. Çok güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hello my friends, today I have shared one of the best remedies for oily skins. It's really effective for pore forming peel off egg white mask. I like it. I love all of you. Take care. Bye bye.